Evet, hepinize selamlar. Ben ders pilotosu, rehber öğretmeni, eğitim koçu Şükrü Hoca. Artık tanıştığımızı biliyorum. Videoları ciddi bir şekilde takip ettiğinizin de farkındayım. Başlamadan önce videoyu beğenip olası sorularınızı da yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi bugün konuşacağımız konu Marif Müfredatta sosyal bilimler dersleri nasıl çalışılır, ne gibi değişiklikler oldu biraz bunlardan bahsedeceğiz. Sosyal bilimler dersleri deyince hangi dersler var? Tarih, coğrafya, felsefe ve din dersleri tabii ki. Bu derslerdeki çalışma mantığı Marif Müfredatta biraz değişti. Eskiden şöyle bir mantık vardı öğrencilerde. Özellikle üniversite sınavına hazırlık yapan öğrencilerde. Hocam ben son 2 ayda sosyal bilimler derslerini bitiririm. Şimdiden çok da bakmaya, kasmaya gerek yok gibi bir anlayış vardı. Artık bu anlayış Marif Müfredatta işlemiyor. Günü gününe, zamanı zamanla sosyal bilimler çalışmalarını da yürütmek zorundayız. Neler değişti? Biraz onları konuşalım, sonra nasıl çalışacağımıza değineceğiz. Yapılan en büyük değişiklik yine marif müfredatın sınırlandırılması, müfredatın daraltılmasıyla alakalı. Sosyal bilimlerde bundan nasibini aldı tabii ki. Bazı tekrar eden konular vardı. Bunlar kısaltıldı. Konuların içerikleri, alt başlıkları kısaltıldı. Bunların detaylarını Koç Akademi YouTube kanalında zaten verdim. Direkt gidip oradan merak edenler izleyebilirler. Şimdi öncelikle artık eski sistemdeki o işte sosyal bilimler nasıl olsa ezber. Ben artık bunları ezberler geçerim mantığı maalesef marif müfredatta işlemiyor. Burada yapmamız gereken olayın altyapısını, arkasındaki felsefeyi, günlük hayatla ilişkilendirmeyi, o bağlantıyı kurabilmemiz çok daha kıymet kazandı. Bir örnek vermek gerekirse Amasya Genelgesi'nin maddelerini ezberleyen değil, Amasya Genelgesi'nin maddelerini Kurtuluş Savaşı'nın yönteminin ne nasıl etki ettiğini çıkarım yapabilen, düşünebilen ve aradaki bağlantıyı kurabilen bir çalışma tarzı bizleri bekliyor. Yani artık konular arası bağlantılar sosyal bilimlerde çok daha önem kazandı. Ayrı ayrı konular çalışmak ve bunları bir araya getirip bağlantı kurdurabilmek çok çok önemli. Çünkü sorular da birbiriyle bağlantılı konulardan ortak bir şekilde sorulmaya başlanacak. Tarihle başlayalım. Eski sistemde ne vardı tarihte? Padişahları, dönemleri, inkılapları vesaire ezberleyip tarihi öğrendim derdik. Artık durum böyle değil. Artık konular özelinde çıkarım yapma, okuduğunu anlama ve bağlantı kurma tarih için çok çok daha önem kazandı. Kronolojik bilgiye göre, yani tarih bildiğiniz üzere kronolojik şekilde ilerler. Bu kronolojik bilginin bağlantısını kurabilme, iki kronoloji arasındaki ortak yanları tespit edebilme tarafından ele alınıyor artık müfredatta tarih. Okulda hocalarımız da özellikle birbiriyle bağlantılı şekilde anlatmaya özen gösteriyorlar. Yani tarih aslında bir hikaye, neden sonuç ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Tarih çalışırken dikkat etmen gereken 3 şey var. Bunlardan ilki olayları o günün şartıyla değerlendir. Biz buna tarihsel empati diyoruz. Örneğin soruda karşına bir metin verilecek, tarihe dayalı bir metin. Sen onu 2026 koşullarına göre değil de o dönemin şartlarına göre yorumlayabilmelisin. O yeteneği kazanmanı istiyor artık tarih müfredatta bizden. Bunu kazandığında, o ilişkilendirmeyi kurabildiğinde aslında tarihi öğrenmeye başlamış oluyorsun. İkinci yöntemimiz tarih çalışırken kullanmamız gereken neden sonuç ilişkisi kurmak zorundayız. Tarihsel olaylar, örneğin A olayı B olayını nasıl etkiledi? B olayı C olayını nasıl tetikledi gibi bağlantılar kurmak zorundasın. Marif müfredatta tam olarak tarihte bizden bu isteniyor. Örneğin Osmanlı'da Lale Devri yaşandı ve bu durum Osmanlı'nın duraklama ve gerileme dönemlerine girmesini sağladı gibi bir çıkarım yapmak demek, aslında olaylar arasında bağlantı kurmak, neden sonuç ilişkisine dayandırmak demek. O yüzden çalıştığın tüm konularda belli bir neden sonuç ilişkisi araman, o olayı iyi bir şekilde yorumlayabilmen tarih çalışmalarında çok önemli. Böyle söylendiğinde aslında tarih bir kronoloji olmaktan çok bir dominoya dönüşmüş oluyor. Birbirine bağlantılı bir domino haline geliyor. Eskiden kronoloji çok daha kıymetliyken yeni müfredatta domino etkisi, domino ilişkisi söz konusu. Üçüncü maddemiz, tarihte metin analizi çalışmaları yapmak zorundayız. Örneğin size sorularda bir seyyahın günlüğü, bir tarihçinin anı defteri gibi şeyler verilecek, belki metinler verilecek, belki bir görsel verilecek ve bununla ilgili analizler ve çıkarımlar yapmanız istenecek. Siz de çalışırken gerçek hayatla ilişkiler kurmaya, o metni yorumlayabilmeye,
alt başlıklarına, neden sonuç ilişkilerine değinerek hem soruları çözmelisiniz hem metinleri bu şekilde okumalısınız. Peki coğrafyaya geçelim. Coğrafyada ne vardı? Eskiden harita bilen coğrafyayı biliyordu. Değil mi? Harita bilgin olduktan sonra coğrafyada zor kaçırmazdın. Artık böyle değil. Artık harita bilginden çok insanla mekan arasındaki ilişkiyi konu alıyor marif müfredatta coğrafya. Yine coğrafya çalışırken dikkat etmemiz gereken en önemli şey sadece bakma ve soru sor yöntemi. Ne demek? Yani eskiden iklim konusunu işlerken işte şu bölgedeki ağaç çeşidi şudur derdik ve bunu ezberlerdik, değil mi? Artık sadece bu bilgi yeterli değil. Marif müfredatta bunun bir tık ötesine geçmen gerekiyor. Ne yapmalısın? Ya bu bölgede bu ağaç çeşidi neden yetişiyor? Toprağın özelliğinden mi? Sadece hava koşulları mı? Çevresel etmenler söz konusu mu? Gibi bağlantıları kurmak zorundasın. Bununla birlikte o bölgenin ikliminin, o bölgenin ekonomik şartlarına etkisi neler? Bunları düşünmen ve analiz etmen senin coğrafyayı daha iyi anlamana sağlayacak. Altında yatan sebepleri, nedenleri araştırman, neden sonuç ilişkisi kurman yine tarihte olduğu gibi coğrafyada da çok önemli. Bir başka yapabileceğin çalışma dilsiz harita kullanmak. Dilsiz harita nedir? Sadece bir Türkiye haritası düşünün. Üstünde belki şehirlerin yazdığı, onun haricinde hiçbir şeyin gösterilmediği. Sen bu haritayı belki bundan 10 tane 20 tane çıkartacaksın. İşte Türkiye'deki fay hatlarının nerede olduğunu dilsiz harita üzerinde sembolleştirme, işaretleme, Türkiye'deki işte ormanların en sık görüldüğü yerleri sembolleştirme, işaretleme, gösterme gibi çalışmaları yaparsan harita üzerindeki bilgini de arttırmış olacaksın. En başta söyledik, coğrafya sadece harita bilgisi değildir. Ancak harita olmadan da zaten coğrafya olmaz. Tek harita yeterli değil ama harita mutlaka kullanmamız gerekecek. Burada da önerim dilsiz haritayı kullanmanız yönünde. Peki felsefe ve dinde nasıl bir değişim ve dönüşüm var? Eskiden felsefe ve din soruları öğrenciler şöyle yaklaşırdı. Zaten paragraf ve yorum sorusu çıkıyor. Çalışmaya gerek var mı ki? Gibi bir düşünceye kapılırlardı. Marif müfredatta tabii ki felsefe ve dine de ayrıca önem göstermeniz gerekecek. Evet, sorular tabii ki paragraf ağırlıklı gelecek karşınıza, ancak kavram bilginiz olmadan paragrafı yorumlama şansınız çok çok azalacak. Peki felsefe ve din çalışırken nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle kavram bilgisi defteri oluşturmak durumundayız. Bu defter sayesinde bir metni okurken, bir paragrafı okurken, bir soruyu çözerken bilmediğimiz kavramları mutlaka bu deftere not almalıyız ve daha sonrasında belli aralıklarla bu defteri okuyarak kavramları öğrenmeliyiz. Kavramları öğrendikten sonra karşımıza çıkan sorularda o kavramı gördüğünüzde sorunun bizden ne istediğini de çok rahat bir şekilde anlayabileceğiz böylelikle. Bununla birlikte hem felsefede hem de dinde filozofların ve düşünürlerin mantığını anlamaya çalışalım. Yani işte Platon idealarla ilgilenirden ziyade, onun felsefi alanından ziyade bilgiye nasıl yaklaştığı, Platon'un bilgiyle ilgili nasıl bir felsefe ortaya koyduğunu, altyapısının neler olduğunu kavramak senin için çok daha anlamlı olacaktır felsefeyi marif müfredatta daha iyi öğrenebilmek için. Peki hocam, nasıl değişiklikler olduğunu, nasıl çalışmamız gerektiğini genel olarak anladık ama masanın başında nasıl uygulayacağız, neye dönüştüreceğiz, ders çalışırken nasıl daha etkin kullanabiliriz bu marif müfredat yöntemlerini diyecek olursanız onlarla ilgili de birkaç önerimiz var. Birincisi tabii ki paragraf okuma alışkanlığınızı geliştirmeniz, okuduğunu anlama becerinizin gelişmiş olması gerekiyor sosyal bilimlerde. Özellikle birçok sosyal bilimler sorusu iyi okunduğunda doğru cevaba ulaşma şansı %50 artan bir duruma geliyor. O yüzden Türkçedeki hani o okuma, yazma, dinleme çalışmalarımız vardı ya, orayı detaylıca anlattım Türkçe nasıl çalışılır kısmında. Gerçekten sosyal bilimlerde de çok çok etkili. O yüzden düzenli olarak okuma ve yazma çalışmalarını sosyal bilimler üzerinde de yapmanızı öneririm. İkinci önerim, MEP ders kitaplarındaki grafik ve metinleri kesinlikle incelemelisin, üstünde durmalısın. Özellikle sosyal bilimler noktasında bolca harita, grafik ve metin etkinlikleri kitaplarda bulunuyor. Bu kaynakları kesinlikle çözmelisin, iyice özümsemelisin. Üçüncü maddemiz kodlama değil, gerçek hayatla ilişkilendirme. Sosyal bilimlerde eskiden bir şeyleri akrostişe dayalı şekilde kodlayıp ezberlemeye çalışırdık. Bakın marif müfredatın en temel mottosu ne? Ezber artık yok. Ya, o yüzden olayları günlük hayatla ilişkilendirip, anlamlandırıp öğrenmeye, mantığını kavramaya çalışacaksınız. Sosyal bilimlerde de bolca sözel bir ders olduğu için ezberleme çok fazlaydı. Buna ayrıca dikkat edersen, o olayın arkasındaki neden sonuç ilişkisini, bağlantıyı kurabilirsen çok daha iyi bir şekilde öğrenmiş olacaksın. Karşına çıkan soruları da ezberle değil, bu anlam ilişkisiyle çözmüş olacaksın ki zaten ezberle çözemeyeceksin birçok soruyu.
Kısacası genç arkadaşım, sosyal bilimlerde de alışılmışın dışına çıkmanız, neden sonuç ilişkisi kurmanız, analitik düşünmeniz, okuduğunuzu anlamanız kat be kat değer kazandı. Bu yüzden eski anlayışı, ezberi bir kenara bırakacağız. Sosyal bilimlerde de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kafanızda biraz şekillendiğini umuyorum. Yarınki rehberlik videomuzda fen bilimlerini konuşuyor olacağız. Lütfen o videoyu da kaçırmayın. Önemli bir video olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.